Bu videolarda gösterilen konuları izleyicilerimizin denemesi durumunda oluşabilecek kötü sonuçlardan kanalımız sorumlu değildir. Videolarda gösterilen eylemler deneyimli kişiler tarafından yapılmaktadır. Eğer daha önce böyle tecrübeleriniz olmadıysa çevrenizdeki deneyimli kişilerden yardım isteyiniz. Değerli izleyiciler merhaba, bu videomuzda sizlere kurşun asit aküler hakkında bilgiler sunacağım. İçeriği, seyreltik sülfürik asit çözeltisine daldırılmış kurşun ve kurşun dioksit plakalar ve bunların izolatörleri şeklinde özetlenebilir. Bir hücre yaklaşık 2 volttur. 12 voltluk bir aküde 6 adet bölme bulunur. Aynı miktar depolanan enerji için diğer pil akü alternatiflerine göre fiyatı ucuzdur. Kapalı tip akülerde elektrolit, plakaların arasında bulunan materyale emdirildiği için yan yatırıldığında dökülmez, ev ve ofis ortamında kullanıma daha uygundur. İsmine bazen kuru akü de denir. UPS, elektrik kesintisi aydınlatmaları ve benzeri ev ofis ortamlarında kullanılan cihazlarda kullanımı yaygındır. İsminde kapalı kelimesi geçmesine rağmen, içlerinde yüksek basınçlarda açılan emniyet ventilleri bulunur. Resimde görülen gümüş renk kurşun plakalar eksi kutbu, koyu kahverengi plakada kurşun dioksit artı kutbu oluşturuyor. İkisinin arasında da elektrolit olarak görev yapan materyal tost edilmiş şekilde gözüküyor. İlk bakışta akü hakkında edinebileceğimiz bilgiler: akünün voltajı, bu örnekte 12 volt olarak görülüyor. Akünün kapasitesi, bu örnekte 7 amper saat olarak görülüyor. Akünün voltajını yük altında olmadan ölçerek, akünün doluluğu hakkında bilgi edinebiliriz. Örneğin 12.7 volt akü tam şarjlı olduğunu, 11.7 volt ise akünün bittiğini gösterir. Eğer akü voltajı 11.7 voltun altına düştüyse, o akü sağlıklı değildir. Akü voltajının tam gözüktüğü, fakat akünün gereken gücü veremediği durumlar da mevcuttur. Bunu ileride araba aküsü videolarında göreceğiz. Akünün gerçek kapasitesini anlamak için kontrollü olarak şarj-deşarj işlemi yapılıp, kapasite hesaplanmalıdır. Akü sağlığını olumsuz etkileyen etmenler: uzun süre şarj edilmeden depolanması veya kullanılması. Diğer pillerde kıyasla daha az olmakla beraber, kurşun asit akü de durduğu yerde deşarj olur, her ay %3, %5 arası. Akünün uzun süre bitik durumda durması, ileride anlatacağımız sülfatlaşma denen ve geri döndürülmesi zor olan olaya sebep olur. Sıcakken kullanılması veya şarj edilmesi de, her pilde olduğu gibi akünün ömrünü kötü etkiler. Akü deşarj olurken sülfürik asit yoğunluğu düşer ve plakalar üzerinde sülfat oluşur. Şarj olurken işlem tersidir. Yani şarj akımı uygulandığında plakalardaki sülfat suyun da yardımı ile sülfürik asit oluşturur, plakalar da başlangıçtaki hallerine döner. İleriki kısımlarda da 3 aşamalı şarjı da anlatacağım. Fakat önce size şarj hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. Bu resim Haluk Erna'nın kitabından alınmıştır. Şarj sırasında elektrik akımı esastır diyebiliriz. Çünkü eğer aküde bir arıza yok ise ve şarj akımı akü üzerinden akıyorsa, içindeki elektrokimyasal olaylar işliyor diyebiliriz. Şarj sırasında ısınmaya engellemek için elektrik akımını kısıtlamamız gereklidir. Akımı sabit tuttuğumuz bu şarj durumunda, akü voltajının giderek arttığını gözlemleriz ve bir sınır değere ulaştığında akü dolmuştur diyebiliriz. Peki gaz oluşturma gerilimi nedir? Niye üstüne çıkıyoruz? Birazdan anlatacağım. İlk şarj aşaması, bulk charge, bu gaz oluşturma gerilimine ulaşıldığı zaman tamamlanır ve akünün %80'liği dolmuştur diyebiliriz. Eğer bu gerilim aşılmaz ise, bazı tehlikeli durumlar oluşmaz. Ama akünün sülfatlaşmasını geri çevirmek için de, bu ikinci aşama, tamamlama, absorption aşaması, gereklidir. Özet bir deyişle akü ne kadar derin deşarj olduysa, bu tamamlama aşaması da o kadar gereklidir diyebiliriz. Bu tamamlama aşamasında bazı durumları izlemek gerektiğinden, sadece akıllı şarj cihazları ile yapılması gereklidir. Aksi halde bu aşamada, belirgin yükselen sıcaklık ile beraber, hızlanan yan tepkimeler sonucu, aküde termal kaçış denen bir olay başlatır. Yani başka bir deyişle akü ısındıkça, ısınmasına neden olan olayları da artıracak bir döngüye girer. Toplu olarak akü şarjı yapan yerlerin iyi havalandırılması gerekir ve sigara içilmesi yasaktır. Kurşun asit akünün içinin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve şarj-deşarj işlemlerinin kabaca nasıl işlediğini gördük. Şimdi şarj tekniklerinin pratik uygulamalarını görelim.
Standby şarj tekniği. Karmaşık elektronik devreler gerektirmez. Basit bir voltaj regülatörü kullanarak yapılabilir. Akünün genelde şarjda durduğu ve deşarjın nadir olduğu durumlara uygundur. Elektrik kesildiğinde yanan aydınlatmalar gibi. Gaz oluşturma geriliminin biraz altı hedeflenir, 13.8 volt, 2.3 volt bölme voltajı. Güç kaynağının gücünü bilerek biraz düşük seçerek akımın kısıtlanması dolaylı olarak sağlanır. 3 aşamalı şarj tekniği ve uygulanması. Akıllı akü şarj cihazlarında hali hazırda uygulanan bu teknik şu şekildedir. İlk aşama akımı kısıtladığımız aşamadır ve bu akım akü kapasitesinin 1/10 olarak seçilir. Örnek olarak, 7 amper saatlik bir akü şarj ediyorsak, akım kısıtlaması 700 miliampere ayarlanır. Voltaj değeri akü üzerinde yazan cyclic şarj voltajına, örneğin 12 voltluk akü için 14.4 volta ayarlanır. Güç kaynağına bu ayarlamalar yapıldıktan sonra akü bağlandığında, güç kaynağı akım kısıtlamasını sağlamak için çıkış voltajını düşürür. Bir süre sonra, akü şarj voltajı ayarlanan değere ulaşır ve bu olay ilk aşamanın bittiğine işaret eder. Güç kaynağı artık sadece voltaj regülasyonu yapmaktadır. Gelinen bu ikinci aşamada, akünün sıcaklığı yakından izlenmelidir. Hatta mümkünse şarj voltajı artan her sıcaklık derecesi için, 3 milivolt düşürülmesi, akünün yıpranmasını engelleyecektir. Akünün çektiği akım kapasitesinin %1 altına düştüğünde, akü dolmuştur diyebiliriz. Fakat bu şart uzun süre boyunca sağlanmaz ise, şarj işlemi durdurulmalıdır. Yani 1 ve 2 numaralı aşamaların toplamı 10 saatte aşmamalıdır. İkinci aşama bittikten sonra artık akümüz dolmuştur. Eğer akü kullanılacaksa yerine takılabilir. Akü yakın zamanda kullanılmayacaksa, akünün tam şarjlı durumunu korumak için 3. aşamaya geçilir ve şarj voltajı float charge voltajı değerine düşürülür, örneğin 13.4 volta.